Bayram namazı farz mı, vacip mi? Bayram namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Ya da bayram namazı evde kılınabilir mi? Kadınlar bayram namazına gelebilir mi? Bayram namazı evdeyken tek başına kılınabilir mi? Bayram hutbesini dinlemek zorunda mıyız? Bayram namazında herkes tekbir getirirken sen de rükûya gidiyorsan bu video tam sana göre. Bu bayram namazı acaba nasıl kılınıyordu? Çünkü her Allahu Ekber deyişte kafamız karışıyor. Ondan dolayı dedik ki bir bayram namazını anlatalım. Özellikle namaza gitmeden önce bu video izlenirse namazda o içimizdeki tedirginlikten kurtulabiliriz. Bayram namazı kılınan iki bayram var. Onlar da dini bayramlar. Biri Ramazan bayramı, diğeri Kurban bayramı. Gelelim en merak edilen soruya. Bayram namazı nasıl kılınır? Şimdi her ibadette olduğu gibi bayram namazında da ilk basamak niyettir. Zaten niyet namazın farzlarından biridir. O yüzden niyetimizi de bayram namazına göre etmemiz gerekir. Niyet ettim Allah rızası için Ramazan bayramı namazını kılmaya ya da Kurban bayramı namazı kılmaya uydum hazır olan imama deyip niyet etmemiz gerekir. Bayram namazı 2 rekattır ve cemaatle kılınır. Ve rekatlar şu şekildedir. 1. rekat. İmam sesli bir şekilde, cemaat sessiz bir şekilde Allahu Ekber diye iftitah tekbiri getirip namaza başlanır. Ve eller göbek hizasında bağlanır. Ondan sonra Sübhaneke duası okunur. Sübhaneke duası okunduktan sonra imam beklenir ve imamla birlikte ilave yani zayid tekbirlere geçilir. Ve imam tekrar Allahu Ekber der ve eller kulak hizasına kaldırılıp yana doğru bırakılır. İmam ikinci defa Allahu Ekber der, yine eller kulak hizasına kadar kaldırılır, sonra yine yanlara bırakılır. İmamla birlikte üçüncü defa Allahu Ekber deyince bu sefer eller yan taraflara bırakılmadan göbek hizasında bağlanır. Yani Subhaneke'den sonra imam 3 kere Allahu Ekber deyip tekbir getiriyor. İkisinde elleri yanlara bırakıyoruz. Üçüncüde elleri göbek hizasında bağlıyoruz. En çok karıştırılan yer işte burası. İmam Eûzü Besmele çektikten sonra Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okuduktan sonra Allahu Ekber deyip rükûya gidilir. Rükûya varınca en az 3 defa Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim denir. İmam bu tesbihlerden sonra Semiyallahu limen hamideh dediği an rükûdan doğruluruz ve Rabbena lekel hamd ya da Rabbena ve lekel hamd diyecek şekilde ayakta, eller yanda serbest şekilde bekleriz. Ondan sonra imam tekrardan Allahu Ekber der ve secdeye gideriz. 2 kere secde yaparız. Secdelerde en az 3 defa Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la, Sübhane Rabbiyel A'la deriz ve secdeleri de bu şekilde tamamlamış olup imamın Allahu Ekber demesiyle tekrardan 2. rekata kalkarız. 2. rekatta imam sessizce Besmele okur. Ondan sonra sesli şekilde Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okur. 2. kafa karıştıran yere gelmiş oluruz. İşte burada yine çok dikkat etmemiz gereken tekbirler geliyor. Şimdi biraz onlardan bahsedelim. İmam Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi okudu. Ondan sonra tekrardan Allahu Ekber dedi. Normalde bayram namazı olmasaydı ne yapmamız gerekiyordu? Rükûya gitmemiz gerekiyordu. Ama burada imam Fatiha ve Zamm-ı Sure'den sonra Allahu Ekber dediğinde tekbir getirilir. Sonra yan tarafa doğru bırakılır. Sonra tekrar imam 2. Allahu Ekber dediğinde yine tekbir getirilir. Eller yana bırakılır. 3. defa tekrardan Allahu Ekber dediğinde yine eller kulak hizasına getirilir ve yine yan tarafa bırakılır. 4. Allahu Ekber'de bu sefer rükûya gidilir. Yani 2. rekatta Fatiha ve Zamm-ı Sure'den sonra imam 3 kere Allahu Ekber der. Bu Allahu Ekber'lerde sadece tekbir getirilir. 4. Allahu Ekber'de de rükûya gidilir. Rükûya gittikten sonra 1. rekatta yaptıklarımızın aynısını yaparız. Yani Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel A'la diye tesbihleri okuyup tahiyyata otururuz. Tahiyyatta Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik ve Rabbena duaları okunduktan sonra imam sağa ve sola selam verir ve bayram namazını bitirmiş oluruz. Selam verdikten sonra müezzinle beraber Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber,
Allahu Ekber ve lillahil hamd diyerek 3 defa tekbir getirilir. Bu tekbirler esnasında da İmam Hatip minbere çıkar ve hutbe vermek için hazırlık yapar ve hutbesini verir. Hutbe bittikten sonra da dua ile namazı tamamlamış olur. Bu hutbe namazın bir parçası olduğu için sessizce aynı namazdaki gibi konuşmadan, sağa sola bakmadan, kimseyi uyarmadan hutbenin dinlenmesi gerekir. Yani namazı bir özetleyecek olursak niyet ve tekbir, Sübhaneke, 3 tekbir, sonra kıraat, sonra rükû ve secde, sonra 2. rekat ve kıraat, sonra yine 3 tekbir, sonra rükû, secde ve selam şeklinde özetlemiş olabiliriz. Peki bayram namazı cemaat ile mi kılınmalı? Hanefi mezhebine göre bayram namazını cemaatle kılmak şarttır. Herhangi bir sebeple bayram namazı kılamayan kimse bu namazı kaza etmek zorunda değildir. Şafii mezhebine göre de bayram namazının bir yerde toplu bir şekilde kılınması gerekir. Bununla birlikte değişik sebeplerden dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan tek başına da kılabilir. Bu caizdir. Peki fıkhi olarak bayram namazının hükmü nedir? Ondan da bahsedelim. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere Hanefilere göre bayram namazı vacip, Şafilere göre ise sünnettir. Neden böyle söyledim? Çünkü cuma namazı kadınlara farz değildir. Kadınlara farz olmadığı için Hanefilere göre de kadınlara bayram namazı vacip değildir. Efendimiz Aleyhisselam Ramazan ve Kurban Bayramı gecesini sevabını Allah'tan umarak ihya edenin kalbi kalplerin öldüğü günde ölmez diye buyurmuştur. Ve en son şunu hatırlatalım. Bayram namazı vaciptir. 5 vakit namaz farzdır. Allah bizi farzları yerine getirenlerden etsin. Hayırlı bayramlar.